Baştan şimdi o geldi, işten geldi. Dedi bir orada toplantı var dedi. Çıkma sakın gitme dedi bana. Ben gitme deyince kadar o gitmiş bizden ileri. Oğlum gitti görüşe. Dediler sabahlı görüş var. Oğlum sabahlı gitti görüşe. O da ona görüşü yaptılar. Döndü yeniden geldi beni de aldı buradan. Gel dedi göğe bak neler oluyor dedi. Ben de buradan bindim arabaya gittim. Vardık Kavlunova'ya. O da arabayı bıraktı. Kendi arabamız vardı. Arabayı bıraktık orada. O tuttu bu yanı. Ben tuttum bu yanı. Kalabalık. Çok kalabalık. Haber geldi bize. Dediler büle büle. Uğmuşlar filancayı. Lon Mehmet uğmuşlar. Zaten Lon Mehmet yazılı ya. Öyle geçiyor öyle. Anasını gittik. Biz oraya varınca kadar koca çocuk onu almış götürmüş hastaneye. Hastaneye götürdüğünde biz bile göremedik onu nasıl öldü, nasıl şey etti. Hep karavulla ala demek ki hepsinde bizim can dağla ala. Burası kalabalık düğün gibiydi. Yağmur yağarı, saat 6'da gömdük de. Sovet'in önüne geldik oraya geldi tanklar geldi. Tanklar insanları koşuluyor. Buraya insanları çiğnemekten ötürü. Yok çiğnemediler kimseyi ama benim oğluma nasıl buz geldi. Ne olduğunu bilmiyorum orayı. Tank mı çiğnedi? Başka türlü mü düğüdüler bilmiyorum orasını. Ne bileyim nasıl oldu. Sonra bir tay geldiler, baktılar bagaslarına, karnı bagaslarına bilmem ne baktılar. Yok bir şey yapmadılar. Geldiler, yazdılar, çizdiler, bir şey yapmadılar. Bayağı bir fayda olur diye. Sonra Türkiye'den apartman verirmişler, bilmem ne verirmişler. O da yalan. O da yok. Sadece geldik, Sovet önüne geldiler oraya dediler Necip ölmüş diye o kadar bir şey söylediler. Ben bir de vardım doktorların yanına ölmüş. Öldürmüşler. Yani doktorlar da yardım yapaymış. Belki de bir fayda olacakmış. Doktorlara yardım söylemişler, zaten çıkarmışlar. Doktorlar kim hasta olursa, kim ölürse yardım yok. O da ölecek ama yardım yapmayacaklar. Yapaymışlar belki de düzen alacağımız zaten. Merhaba. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada bu kez kapı komşumuz Bulgaristan'da karşınızdayız. Bulgaristan denince Balkanlarda Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı ülke aklımıza gelir. Bir de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra azınlıklara karşı uygulanan baskılar ve Türklerin göçü. 1989'da Zhivkov döneminde başlatılan asimilasyon politikası yüzünden yüz binlerce soydaşın Türkiye'ye göçü hala belleklerimizde tazeliğini koruyor. Ancak geride bıraktığımız 15 yıl içinde Bulgaristan'da çok şey değişti. Totaliter rejimin yerini demokrasi aldı. Baskı gören, kimlikleri kabul edilmeyen, göçe zorlanan Türkler geri döndü. Partilerini kurdular, seçimlere katılıp parlamentoya girdiler. Bugün de hükümet ortağı devleti yönetiyorlar. Biz de kısa sürede büyük değişim gösteren, ekonomisi çökmüşken şimdi Avrupa Birliği'ne girmek için gün sayan Bulgaristan'daki gelişmeleri yansıtırken geçmişte yaşanan acı olayları da tanıkların ağzından sizlere aktaracağız. Yüzyıllarca Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra 1908'de bağımsızlığını kazanan Bulgaristan en büyük yıkımı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda yaşadı. Çünkü bal ve kanın hiç eksik olmadığı Balkan coğrafyasındaki Bulgaristan, iki savaşta da Almanya'nın müttefiki olmanın bedelini ağır ödedi. Böylece Avrupa kıtasının en eski ülkelerinden biri olan Bulgaristan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin etkisine girdi. Ve 1946'da yapılan referandumla komünist rejim ülkenin tek hakimi oldu.
Uzun yıllar yönetimin başında bulunan Todor Zhivkov döneminde Bulgaristan tam anlamıyla Sovyetler Birliği'nin ve dolayısıyla komünizmin Balkanlardaki en önemli kalelerinden biri haline geldi. 1954'te parti genel sekreteri, 1956'da ise devlet başkanı olan Todor Zhivkov, Sovyetler Birliği'ne olan kayıtsız şartsız bağlılığı nedeniyle Sovyet halkına kendi yöneticilerinden daha fazla hizmet eden lider olarak tanınıyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığa karşı uygulanan geniş kapsamlı baskılarda ne yazık ki Zhivkov'un devlet başkanlığı dönemine rastlar. Türk azınlığın varlığını kabul etmeyen Zhivkov yönetiminin 1984 yılında yürürlüğe koyduğu asimilasyon politikası aslında 6 yıl sonra yaşanacak büyük göçün habercisiydi. Asimilasyona karşı çıkanlar tutuklanarak çeşitli hapishanelere ve hala belleklerimizden silinmeyen Belene adasındaki işkence kamplarına gönderildi. O dönemde ismini değiştirmek istemeyenler, baskıya karşı çıkanlar Belene'ye götürüldü. Bu hep Belene diye kamuoyunda bilinir. Siz gittiniz mi Belene'ye? Belene, ilk önce Belene'nin nerede bulunduğunu bir tarif edeyim. Belene, Tuna Nehri'nin içinde bir adadır. Eskiden beri bilinir, işkence kampı olarak bilinir. Tabii ki 517 arkadaşımız vardık orada toplam. Bulgaristan'ın çeşitli yerlerden. Siyasi mahkumlar ayrıydık. Adi suçtan girenler, cinayetten, hırsızlıktan, adi suçtan girenler ayrı cezaevindeydiler. Baştan bizi onlarla birlikte ayrı, koğuşlarımız ayrıydı fakat yalnız bir tel avlu ayırıyordu bizi. Şimdi Belene, demin dediğim gibi bir işkence kampı. Biz sorgulama esnasında burada zaten geçirdik. Emniyet müdürlüklerinde bizi sorguladılar. Oraya vardıktan sonra ayrı sorgulama vardı tabii ki. Fakat baskılar biraz fazlalaştı. Daha fazla bir baskılar vardı. Mesela dışarı çıkmak kesinlikle yasak. Tuvaletimize falan kesinlikle yasak. Bütün ihtiyaçlarını o küçücük koğuşta gideriyordun. Sabahleyin saat 5'te kaldırdıkları zaman bir tuvalete kadar gidiyordun, dış tuvalete. Bir de akşam 7'de. Türk azınlığın gördüğü baskılar sadece isim değiştirmekle kalmadı. Sünnet törenleri ve camilerde ibadet etmeleri de yasaklandı. Peki mesela sizler örf adetlerinizi rahatlıkla yapabiliyor muydunuz? Hayır. Yapamazdık. Sünnet yasaklandı, saf okumak yasaklandı, Kur'an. Biz kız kardeşime doğum günü diye yaptık. O zaman atim indittik ona ama doğum günü diye. Toplaşamazdı insanlar, asker basardı o 84-85 yıllarında. Kabul edilemez baskılara karşı koyan Türklerin eylemleri sert önlemlerle bastırıldı. 1989'a gelindiğinde ise Türklerin ülkeden kaçması için elden ne geldiyse o yapıldı. Sofya'nın çeşitli semtlerinde her gün düzenlenen mitinglerde Türklerin aleyhine konuşmalar yapılarak Bulgar milliyetçiliği körüklendi. Artık 1990 yılı 1, 2, 3, 4 Ocak. Bugün emniyette hala kayıtlar ve televizyonda vardır. Bir tarafta 10-15 bin Bulgaristan vatandaşı, Bulgar kökenli Bulgaristan vatandaşı. Meydanın bir tarafında da 10-15 bin, 20 bin civarında Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlı. Karşı karşıya iki miting biliyorsunuz. 30 bin kişi birbirine girmek yoluna çıktılar. Aynı zamanda Başbakan belediye binasının üstünden çağrıda bulunuyor sakin olun diye. Bir tarafta Türkler biz haklarımızı istiyoruz, biz Bulgaristanlıyız diye. Öte tarafta 20 bin kişi efendim Bulgaristan'ı terk edin siz buralı değilsiniz diye. Biz de birinci saflarda bulunduk gençler. Bu işlere böyle başladık.
Gittikçe kötüleşen durum karşısında yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan 350 bin soydaş can güvenlikleri kalmadığı için Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Yüzlerce aile parçalandı. Apar topar göç edenlerden bir kısmı mallarını yarı fiyatına satmak zorunda kalırken bir kısmı da bırakıp kaçtı. Siz burada kalanlar ne oldu? Ne yaptınız? Belki de bu köyde 89'dan sınır kapamayadılar. Belki de tek bir nüfus kalmayabilirdi. Çünkü insanlar her bir şeyini bıraktılar. Daha yaşlılar daha iyi bilecek, daha iyi anlatacak. Hani hayvanı varmış. Hayvanlarını sokağa sattı. Bir inek diyelim yaparsa 1000 lira. İnsanlar o zamanda sattı hayvanını. 1000 defa hayvanı 200-300 defa sattı. Satamayan temeli sokaklara saldı. Hani sardı ana vatana gitmesi için insanlar. Hani gitti kapandı sınır. Bize Bulgar bir şey demedi o zaman. Hani şey etmedi ama bize çok ağır geldi. Adımızı değiştirdiler. Hani. Bulgaristan'ı Türkiye'ye bağlayan karayolu haftalarca göç konvoylarıyla dolup taştı. Birçok aile yollarda dövüldü, hakarete uğradı. Bir kısmının yanlarında götürdükleri malları ellerinden zorla alındı. Perişan halde Türkiye'ye sığınanların Kapıkule'de yarattığı manzara yürekleri burktu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleştirilen on binlerce sığınmacı uzun süre çadırlarda yaşamak zorunda kaldı. Göç etmeye fırsat bulamayanlarsa geleceklerinden endişeli, her gün başımıza ne gelecek korkusu içinde kendilerine dayatılan isimlerle yaşadılar. Tıpkı zorla giydirilmiş bir elbise gibi. Ne isimler yakıştı onlara ne de onlar benimseyebildi uydurulmuş isimleri. Türklerin göç etmek zorunda kaldığı asimilasyon dönemiyle ilgili neler hatırlıyorsunuz? Bir polis girdi eve. Yani ben tabii çocuğum, yani 12-13 yaşındayım. Senin ismin ne dedi? Ben tabii kendi ismimi söyledim. O anda polis bir şey diyecekti ama annem hemen dedi tamam dedi. Yani ismi filan dedi. Yani Bulgar ismi kullandı. Neydi o isim? O ismi kullanmak istemiyorum normalde. Yani duymak bilen şey. O dönemde babanızın isim değiştirilmesi kampanyası döneminde intihar ettiğini söylediniz. Biraz açar mısınız? Babanızın ismini değiştirdiler. Ona dayanamadığı için mi intihar etti? Nasıl oldu? Bu ad değiştirme olduktan sonra benim yanıma geldi o. Bana söyledi, dedi ki böyle böyle dedi. Yahu dedi bu ad değiştirdik dedi ama dedi ne yapalım şimdi dedi. Bu insanları nasıl olacak bizim dedi. Bu insanlar çünkü dedi bu benim çalıştığım insanlar, benim onlarla her gün yemeğimi, ekmeğimi paylaştığım insanlar çok tedirgin bu işten dedi. Ve bazıları dedi ben de dedi şimdi zorla değiştirdik bu atları dedi. Bunların birçoğu dedi işte dağa kaçıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Benim evime gelmiyor artık dedi. Babam bütün evin kapılarını kilitlemiş. Bir tıraş olmuş. Resmi elbisesini, kravatını almış. Sicimi astı kendini. Ve bu çok dayanamadı bu işe. Astı kendini. Baskı yüzünden yüzyıllardır yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan on binlerce Türk'ün göçü, Bulgaristan'ın Batı ile ilişkilerinin bozulmasına neden olurken, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de gelebileceği en kötü noktaya kadar geriledi. Ancak Sovyetlerden başlayıp Balkanlara sıçrayan değişim rüzgarı, tarihsel geçmişinin yanı sıra kapı komşu olan iki ülkeyi bir anlamda savaşın eşiğinden döndürdü. Çünkü artık 36 yıllık Zhivkov rejimi yıkılmıştı. O dönemde olup bitenler Bulgaristan'a ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Bu politikanın iyilerini ve kötülerini karşılaştıracak olursak, olumsuz sonuçlar, olumlu sonuçlardan çok daha fazla. O dönemde birçok uluslararası örgüte üyeydim. Bir sempozyuma ya da konferansa gittiğimde oradaki insanlar beni suçlamaya başlıyor ve bunun insan haklarının ihlali olduğunu söylüyordu. Bu süreç Bulgaristan'ı dünyada bir tür izolasyona götürdü. Olumlu sonuç olarak da bazı milliyetçi güçlerin tekrar bir araya geldiğini görüyoruz. Şu anda Bulgaristan parlamentosunda bulunan milliyetçi partidekiler gibi bazı insanlar
insanlar, bunun etnik sorunun çözülmesi için tek çözüm olduğunu savunuyordu. Ancak yaşananlar çözümün isimlerin değiştirilmesi ve insanların zor durumda bırakılması yoluyla sağlanamayacağını gösterdi. Bazı mezarlıkların bile tahrip edildiğini hatırlıyorum. Ülkedeki yeni etnik modelle gelen değişim sayesinde etnik sorunların uygar şekilde çözüm yollarını öğrendik. 1980'lerin başında yolsuzluklar içinde sistemden uzak, zorba bir yönetime dönüşen Zhivkov rejimi, Sovyetler Birliği'nde başlayan değişim rüzgarlarından etkilendi. Gorbaçov'un glasnost ve perestroika politikaları Bulgaristan'daki demokrasi özleminin güç kazanmasında önemli rol oynadı. Türk azınlığın göçe zorlandığı 1989'un sonlarında çevre sorunlarıyla başlayan gösteriler giderek büyüdü ve siyasi reform isteğine dönüştü. Artık sokaklarda Türk azınlığın aleyhine yapılan mitinglerin yerini Zhivkov'un yolsuzluklara bulaşmış baskıcı rejiminin yıkılmasını isteyen mitingler aldı. Öyle bir baskıcı dönem nasıl oldu da değişti? Ya da o baskıcı dönemin amacı neydi? Sonra nasıl değişti? Bugüne nasıl gelindi? Vallahi amacının ne olduğu herkes için açık. Bunu çok büyük ülkeler denemiş. Tek ırk, tek ulus, tek din. Bu yaşamda gerçekleşecek bir şey yok. Yani bunu kimse gerçekleştirememiş de kimse gerçekleştiremezdi zaten. Ama bu durumuna gelinmesinde en büyük pay gerçekten de Bulgaristan'a demokrasinin gelmesidir. Şimdi bugün Bulgaristan dünyanın birçok ülkesi için bu sorunları nasıl çözdüğüne, özellikle bugün bir Balkan ülkelerine bakarsanız, özellikle eski Yugoslavya devletine bakarsanız, Bulgaristan'da bir damla kan dökülmedi. Neden? Çünkü yalnız Hak ve Özgürlükler Partisi'nin gerçekten de rolü çok büyük oldu ama yalnız onun değil. Bütün Bulgar politik partilerinin sorunu görmesi, bazılarının öz eleştiri yapması, bazılarının dünyanın geleceğini çok objektif, realist görmesi, bütün Bulgaristan'daki politik partilerinin özellikle Bulgar halkının önemli çoğunluğunun katkısı çok büyük oldu. Hem içte hem dışta dünyada hızla büyüyen tepkileri azaltmak için harekete geçen Komünist Parti uzun yıllardır Bulgaristan'ı yöneten Todor Zhivkov'u görevden uzaklaştırdı. Böylece Sovyetler Birliği'ne olan bağlılığıyla tanınan Zhivkov yine Sovyetler Birliği'nden esen değişim rüzgarına kapılarak bir kenara atıldı. Yolsuzlukla suçlanarak tutuklanan Zhivkov 1992'de 7 yıl hapse mahkum edildi. Sağlık durumu ağırlaşınca öldüğü Ağustos 1998'e kadar ev hapsinde kaldı. Berlin Duvarı yıkıldı mı? Totaliter rejim Todor Zhivkov başta 10 Kasım'da Todor Zhivkov indirildi iktidardan ve av geldi. Biz de hapislerden çıktık. Siyasi mahkumlar. Ancak Zhivkov'un görevden alınması komünist yönetimi kurtaramadı. Daha fazla iş başında kalamayacağını anlayan Komünist Parti'nin devlet yönetiminden çekilmesiyle 1991'de yapılan genel seçimlerde demokrasiye geçildi. Ve 60 yıl sonra gelen demokrasi Bulgaristan'ı tamamen değiştirdi. Hızla yapılan reformlar ülkeyi kaos ortamından halkın ayrım yapılmaksızın özgürce kendini ifade edebildiği bir sisteme geçirdi. Asimilasyon politikasının dayatmalarından kaçan yüz binlerce Türk Bulgaristan'a geri döndü. Seçimle iş başına gelen devlet başkanı Petur Stoyanov, Zhivkov döneminin uygulamalarından dolayı Türk azınlıktan özür diledi. Ben neden böyle bir özür dilediğini anlayamıyorum. Tekrar eski yaraları açmaya kimin ihtiyacı vardı? Bulgaristan için mi yoksa Türkiye için mi? NATO için mi? Kimin için? Nasıl sorular üzerine soru koyabildi? Hem de her ülkenin doğan kişiler için koyabilecekleri isim listeleri varken, her ülke içinde nasıl uygun görürse o şekilde değişiklikler yapmaktayken. Bu bir hukuksal prosedürdür.
Aynı zamanda Fransa'da uygulandı. Biz ise bazı Arapça isimleri Bulgarca ile değiştiremedik. Bakın nasıl bir dönemde söylenmiş. Dostluk elinin uzatıldığı bir anda. Bu el ayrılık içindir. Peki geldiğinizde herhangi bir soğuk hareketle karşılaştınız mı? Ya da bir sorgulama geçirdiniz mi? Yok. 93 yılında ilk defa geldiğimde bize orada bir tazminat ödenmişti. O tazminatları almaya geldik zaten biz. Cezaevlerinde yattığımızdan dolayı bir tazminat ödenmişti. O tazminatları almaya geldik. Ve geldiğimiz zaman çok büyük bir şaşkınlık yarattı bende. Çünkü o eski asimilasyon Bulgaristan'ından eser kalmamış. Her yerde Türkçe. O bizim dönemimizde Türkçe konuşmak gayet yasaktı. Onun cezası vardı. Rahatlıkla herkes Türkçe konuşuyor. Rahatlıkla her yerde Türkçe müzikler dinliyorsunuz. Çok büyük bir değişiklik gördük. Türklerin Bulgaristan'da bıraktığı malları ve isimleri geri verildi. 1984'ten beri asimilasyon politikasına karşı çıktıkları için hapse atılan Ahmet Doğan ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce Türk serbest bırakıldı. 89 yılın sonunda Bulgaristan'da uzun zamandır komünist liderliğini yapan Todor Zhivkov'u Komünist Partisi değiştirdikten sonra yeni partiler kuruldular. Parlamento dışı tabii, o zamana kadar seçimler falan yoktu. Aralık aylarında tahmin ettiğim 22 Aralık 1989'da siyasi mahkumları serbest ettiler, af çıktı. Bizim genel başkan da 22 Aralık 1989'da cezaevinden çıktı. Siz Kırcaalilisiniz, burada yaşıyordunuz. Ne oldu o dönemde? Siz hapse girdiniz. Neden girdiniz? Köyler basılmaya başlamıştı. Akşam karanlık basınca köylere askeriye, polis, özel timler baskın düzenliyorlardı. Beni bu teşkilatı düzenlediğimizden dolayı tutukladılar. Ve burada sorgumuzu da Sofya'ya, en yüksek sorgulama yerine götürdüler. Ve orada tabii çeşitli işkenceyle maruz kalarak bazı diğer arkadaşlar da oraya gelmişler. Kimimiz orada işkenceye dayanamayıp Allah bilir öldürüldü mü yoksa intihar mı edildi? Allah'la şehitlerimiz bilir. Böyle durumlar yaşadık. Bir zamanlar Türkçe konuştukları için ya da birbirlerine Türk ismiyle hitap ettikleri için cezalandırılan Türkler artık kendi kimlikleri, kendi isimleriyle hiçbir korku yaşamadan kendilerini özgürce ifade edebildi. Sizin de adınızı değiştirdiler mi? Değiştirdiler. Neydi adınız? Türkçe adınız neydi? Hüseyin'di. Ne oldu? Avram Romanov oldu. Kendi çevrenizdeki tanıdıklarınız nasıl çağırıyordu sizi? Ramanoviç mi yoksa? Ay be, o zaman kendi geldi Hüseyin Hasan konuşuyoruz biz böyle ama kasaba yerlerde konuşamayız. Peki görseler kızıyorlar mıydı? Ya kızıyorlar elbet. Ne yaparlardı? Cezası neydi? Ceza yaparlar. Yaparlar. Cezası neydi? 5-10 lef yaparlar, 5 lef kadar. Leva. Leva. Para cezası. Para cezası. Mesela bir sefer konuştuğundan mı yoksa yani her seferinde 5 leva mı? Bir sefer konuşsun, her sefer konuşsun, her sefer. Her alacak, sefer 5 elbet, leva. alacak elbet. Ama konuşamazdık biz korkumuzda, konuşamazdık. İşte kimlikleri değiştirilen, varlıkları kabul edilmeyen, her türlü baskıya maruz bırakılarak göçe zorlanan Türkler de ülkelerine geri döndü. Siyasi oluşumları olan Hak ve Özgürlükler Hareketi'ni yasal partiye dönüştürüp seçimlere katıldı. Totaliter rejimden sonra ilk kez yapılan serbest genel seçimlerde Türk azınlık parlamentoya girdi. Kurulan Demokratik Güçler Birliği hükümetine dışarıdan destek verdi. Sonraki yıllarda yapılan seçimlerde ise hükümet ortağı olarak devletin yönetiminde görev aldı. 2005 Haziran'ında yapılan son seçimlerde oylarını önemli oranda artıran Hak ve Özgürlükler Hareketi 34 milletvekili çıkardı. Bugün Sosyalist Parti'nin kurduğu üçlü koalisyonda yer alan Hak ve Özgürlükler Hareketi 3 bakanlık, 14 bakan yardımcılığı koltuğunu dolduruyor. Nereden nereye? Bir zamanlar itilen, kakılan, kovulan Türkler geri döndü, demokrasi geldi, partilerini kurdu. Bugün hükümet ortağı devleti yönetiyor. Bu nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu.
Biliyorsunuz Bulgaristan'da Türkler, burada yaşayan Türkler çok büyük bir zulümden geçtiler. Hapislerde kaldık. Ben kendim 3,5 yıl hapisteydim. Hep insan hakları Bulgaristan'da Türk olarak yaşama mücadelesi verdik. 89 Aralık ayında hapislerden çıktık. Karar aldık ki Bulgaristan'da bir parti kuralım. O da Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi oldu. Barışçı yollarla, demokrasinin verdiği imkanlarla haklarımızı geri aldık. 2001'de Hak ve Özgürlük Hareketi olarak ve kralın hareketinle seçimlerden büyük bir üstünlükle çıktık ve hükümet ortağı olduk. Biz Bulgaristan Partisiyiz. Bulgaristan Milli Partisiyiz. Bu anda ben genel başkan yardımcısıyım, tabana görevli. Onu diyebilirim ki tüm belediyelerde, Bulgaristan'da 264 belediye var. Hak ve Özgürlük Hareketi'nin teşkilatı var. İnsanı ayırmadan Ahmetleri, Mehmetleri, İvanları, Draganları, Hristiyanları, Müslümanları biz bu partimize kazandırdık. Bir zamanlar dışlanan, kovulan o Türkler şu anda hükümet ortağı. Peki Bulgarlardan bir tepki var mı? Bir dönemde Bulgar milli duygusu Türkiye karşı kimle ölçülürdü? Bu da bir gerçek. Buna bir zaman lazımdı. İlk meclise seçilen bizim arkadaşlarımız, LSE Genel Başkanımız resmi kapıdan giremedi meclise. Aşırı milliyetçiler kapıları, miting alanlarını doldurmuşlardı. Gizli tünelden girdi. Ama barışçı yollarla, yine diyorum, bu demokrasinin verdiği imkanlarla biz buralara geldik. Türklerin parti kurup hükümet ortağı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hak ve Özgürlükler Hareketi son dönemde Sosyalist Parti ile çok dinamik ilişkiler sağladı. Şimdi 60 ilçenin yönetimindeler. Aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi Bulgaristan'ın yeni tarihinde siyasetteki gerekliliğini kanıtladı. Cumhurbaşkanımızın Hak ve Özgürlükler Hareketi desteğiyle bu makama geldiğini de göz önünde bulundurursak bu ilişki bir kez daha kanıtlanıyor. Bulgaristan hızla başlayan değişimle özgürlükler konusunda önemli mesafeler kat ederken ekonomide aynı başarıyı gösteremedi. 1992-94 yılları arasında iktidarda bulunan Demokratik Güçler Birliği ülkede özelleştirmeyi hızlandırırken artan işsizliği önleyemedi. Rekabete ayak uyduramayan birçok işletme iflas etti. Ekonomideki kötüye gidiş eski komünist, yeni sosyalistlerin güçlenmesine neden oldu. Sosyalistler kendilerini pazar ekonomisine karşı yoksulun koruyucusu olarak tanıtarak bir yıl sonra yapılan genel seçimleri kazandı ama ülkedeki karışık durum yine düzelmedi. 97 yılında devlet başkanlığı koltuğuna oturan Demokratik Güçler Birliği'nin adayı Petr Stoyanov'un Sosyalist Parti hükümetinin başarısızlığından yakınan halktan yana tavır koyması hükümetin işini zorlaştırdı. Daha da kötüye giden ekonomi, halkın önemli bir kısmının açlık sınırına gelmesine neden oldu. Sokaklarda yapılan yürüyüşlerle hükümetin istifası istendi. Başkent Sofya'da haftalarca süren protesto gösterileri sırasında halk yolsuzluklara bulaşmış, ekonomiyi düzeltemeyen hükümete olan öfkesini parlamentoyu basarak gösterdi. Çareyi istifa etmekte bulan sosyalist hükümetin yerine yeniden Demokratik Güçler Birliği'nin hükümeti kuruldu. Mecliste kilit parti durumunda olan Hak ve Özgürlükler Hareketi de yeni kurulan hükümeti destekledi. Bulgaristan 1990 sonrasında iç siyasette de sosyal yaşamda da büyük çalkantılar yaşayan bir ülke. Bir sene sonra Avrupa Birliği'ne girecek. Bu nasıl başardı bunu? Ne oldu?
önemli olan o dönemlerde mesela eğer demokrasinin bazı kuralları var. O kurallara uyulmazsa elbette böyle sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle ekonomik alanda. Yani belirli reformlar gerekiyor. Bunları yapmanız lazım. Çabuk anlaşıldı bu durum. Onun için bu değişimden sonra, halkın tepkisinden sonra da halk tepki gösterdi. Gerçekten de çok sizin dediğiniz gibi çabuk toplandı. Hiç, ümit ediyoruz ki artık öyle dönemler yaşanmaz. 1990'lı yılları siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan çok hareketli geçiren, totaliter bir rejimin altında yıllarca kıvranırken, azınlıklara karşı düşmanca tavırlar sergilenirken, kansız devrimle demokrasiye geçen Bulgaristan, Balkanlar gibi hassas bir bölgede böylesine bir değişimi başaran tek ülke. Romanya'da, Bosna'da, Kosova'da, Hırvatistan'da, Sırbistan'da, Makedonya'da savaş devam ederken, Arnavutluk'ta değişim sancıları içteki isyanları alevlendirirken, Bulgaristan değişimini sokak yürüyüşleriyle başardı. Demek ki iki halk bir arada yaşayabiliyormuş. Aslında arada hiçbir sorun da yokmuş. Peki o dönemde neden Türklere böyle bir baskı uygulandı? Amaç neydi? Asimilasyon süreci Todor Zhivkov'un eski totaliter rejiminin yaptığı büyük bir hataydı. Bu sorumluluğu o dönemde iktidarda olan Komünist Parti'de taşıyor. Ümit ediyorum ki bu hatayı aynı zamanda Bulgaristan'da yaşayan etnik Türkler de unutmuştur. Şu anda Ahmet Doğan liderliğindeki Hak ve Özgürlükler Hareketi, Sosyalist Parti'nin en önemli ortaklarından biri ve aynı zamanda iktidarda da beraberiz. Umarız ki bizim etnik modelimiz şu anda gördüğümüz gibi kalır. Hatta diğer ülkelerin de bu modeli kendi siyasal yaşamlarında kullanmalarını umuyoruz. Türk kardeşlerimizin adlarının değiştirildiği dönemde ben de onlar kadar baskı ve eziyete maruz kaldım. Çünkü o dönem yaşananlara karşı çıktım. Onların hakkını savunduğum için yargılandım. O dönem subaydım. Eğer şimdi tekrar subaylık görevimi yapıyor olsam, bana Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kurşun sıkmam söylense, bu emire uymam. Çünkü bize kalplerimiz emir vermeli. Türk vatandaşları bizim kardeşlerimizdir. Bulgaristan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisinin de içinde bulunduğu demirperde ülkelerine karşı kurulan NATO'ya bir yıl önce üye oldu. Şimdi de Avrupa Birliği'ne girmek için gün sayıyor. 2007 yılının Ocak ayında tam üyeliği onaylanması beklenen Bulgaristan'ın son 15 yılına bakıldığında gerçekten de çok önemli gelişmeler gösterdiği göze çarpıyor. Totaliter rejimden demokrasiye, kapalı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçerken yaşadığı krizleri atlatmayı başaran Bulgaristan, son anda bir değişiklik olmaması halinde bir yıl sonra Avrupa Birliği'nin yeni üyesi olacak. Ancak ekonomik sıkıntılarının da devam ettiğini söylemek gerek. NATO'nun kurucu üyesi Türkiye, 45 yıldır Avrupa kapısında beklerken birçok eksiğine rağmen Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği kesinleşiyor. Bulgaristan'a ilk 1989 yılında geldiğimde bu meydanlarda Türk gazeteci olarak rahatlıkla dolaşamıyorduk. İtalyan gazeteciyim diyordum. Çünkü Türkler aleyhinde bu meydanlarda toplanmış insanlar sloganlar atıyorlardı. 1998 yılında olayları izlemek üzere geldiğimde ise Sofya meydanları yine insanlarla doluydu. Bu kez ekonomide başarısız kalmış hükümetin istifasını istiyorlardı. Hatta meclisi bile basmışlardı. Bugün ise Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girmek için gün sayıyor. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girecek önümüzdeki yıl. Buna hazır mı? Bu dönemde bir de içeride ırkçı bir yükseliş var. Halkımız ve devletimiz çok hızlı gelişiyor. Bu da dış ilişkilerimizde sağladığımız ilerlemedir. Şu anda Bulgaristan NATO üyesi. Parlamentodaki tüm siyasi güçler de Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne katılmasını onayladı.
Bu iki kilit karar, halkımızın siyasi düşünce ve etnik farklılığına rağmen dış ilişkiler konusunda ortak kararlarının göstergesidir. İkincisi, dinamik gelişme ve ülkemize sunulan imkanlardan verimli bir şekilde yararlanmayı gösterebiliriz. Üçüncü olarak da siyasi istikrarın iş adamlarına verdiği güven. Son olarak da devlet birimlerindeki köklü değişmeler ve pratikte sağladıkları başarı, Bulgar halkına, yerli ve yabancı yatırımcılarımıza ve en önemlisi de Avrupa Birliği ortaklarımıza büyük bir işarettir. Ataka konusundaysa şu anda yorum yapmam çok güç. Bütün söylemlerinde bizi rahatsız eden bir durum var. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girişine en çok sevinenlerin başında ülkedeki Türk azınlık geliyor. Ekonomik kazanımların ötesinde geçmişte yaşanan baskılar bir daha geri gelmeyeceği için, demokrasiden sapılmayacağı için seviniyorlar. Avrupa Birliği üyeliğini elde ettikleri hakların bir garantisi olarak görüyorlar. Böylece Bulgaristan'da yaşayan 1 milyona yakın soydaş 1 yıl sonra Avrupa vatandaşı olacak. Bulgaristan'da yaşayan Türkler aslında bunu Türkiye için bir avantaj olarak değerlendiriyorlar. Çünkü Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu'na göndereceği 18 milletvekilinin 3'ü Türk kökenli olacak. Bu da Türkiye lehine bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Efendim, Bulgaristan Avrupa Birliği'ne giriyor. Türkiye girmek için çaba harcıyor. İki ülkenin araları bozuktu. Şimdi çok iyi ilişkiler var. Ve özellikle ekonomide çok iyi ilişkiler kurmuş iki ülke. Bu durum bölge açısından nasıl bir önem taşıyor? Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler bölge ilişkilerine olumlu bir katkı sağlıyor. Balkanların barışa ulaşması Avrupa Birliği'ne girmek için önemli bir unsur. Çünkü Avrupa Birliği liderleri sorun içindeki ülkelerin birliğe katılmasını istemiyor. Bu nedenle Bulgaristan ve Türkiye'nin bölgedeki siyasi ve askeri ortama olumlu katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bu Brüksel'dekilerin bu ilişkileri desteklemesi gerektiğini gösteriyor. Ayrıca Bulgaristan ve Türkiye bütün Avrupa güvenlik sürecine iyi örnek oluşturuyor. 2005'in Haziran ayında yapılan genel seçimlerde ırkçı politika izleyen Ataka Partisi'nin 21 milletvekiliyle parlamentoya girişinin ilk başlarda yarattığı tedirginlik artık yok. Çünkü politikasını Zhivkov döneminin uygulamaları üzerine kuran ve her fırsatta Türklerin aleyhine konuşup ortalığı karıştırmak isteyen bu parti kısa sürede tabanını kaybetmiş. Kendi içinde bile bölünen Ataka'nın ırkçı politikasının marjinal kaldığı ve kimse tarafından ciddiye alınmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Gerek iktidardaki Sosyalist Parti, gerek halk ve gerekse Türkler, Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'da artık geriye dönüşün ve ırkçı politikaların başarılı olamayacağı fikrinde birleşiyor. Ataka Partisi önemli oranda oy alarak geldi. Bu bir tehlike arz edecek mi ileride? Mesela yine Türklere yönelik bir tehlike oluşturur mu? Ülke içinde ekonomik çıkarlardan dolayı Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olan güçler var. Bunlar kara ticaret dediğimiz ticareti gerçekleştiren kişiler. Avrupa Birliği'ne katılmakla Yunanistan'la ve Romanya'yla sınırlarımız kalkacak. Karşı olan dış politik güçlerin ve iç ekonomik çıkarların sonucunda Ataka doğdu. Halkımız bu konuda bilinçlidir ve Ataka'nın Bulgar etnik modelini oluşturamayacağının farkındadır. Bunlar halkın içinde oluşan kanserojen oluşumlardır ve bazı kanserojen oluşumlardan dolayı tüm halkı suçlamaya gerek asla yoktur. Ataka her şey kötü diyerek toplumda olumsuz bir duygu yaratıyor. Ancak olumlu tek bir çözüm bile bulmuyor. Durumu nasıl iyileştireceğini söylemiyor. Gerçek çözümler sunmuyor. Zaten çözülmeye başladılar. Meclis grubundan 4 kişi gruptan ayrıldı ve bağımsız bir grup kurdu. Ataka toplum için gerçekten kötü bir örnek. Asimilasyon politikası yüzünden 15 yıl önce ilişkileri bozulan, hatta savaşın eşiğinden dönen Bulgaristan-Türkiye ilişkileri son yıllarda en yüksek düzeyde devam ediyor. Bir zamanlar sığınmak için Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapanlar, bugün çifte vatandaşlık haklarını kullanarak ticaret için geliyor.
Türkiye-Bulgaristan arasında ilişkiler son derece kötüydü. Evet. Bugün ise çok iyi iş yapan, çok iyi ilişkiler olan iki komşu ülke. Nereden nereye? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ben görüşlerin çok olumlu değiştiğini yaşıyorum, görüyorum. Geçmişte siyasi ideolojilerin, dinlerin yapamadığını bugün uluslararası sermayenin özellikle iki halkı daha da yakınlaştırdığına şahit olarak yaşıyorum. Burada işsizliğin büyük oranda bittiğini de görüyorum. Bulgar-Türk ilişkileri bizim için çok önemli. Bunun Türkiye için de böyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2007 yılının Ocak ayında Bulgaristan, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarından biri olacak ve aramızdaki işbirliği de büyük önem kazanacak. Ben de zaten bu konuya öncelik verecek kişilerden biriyim. Ayrıca Türkiye bizim en önemli ekonomik ortaklarımızdan biri. Her şeyden önce yüzlerce küçük yatırımcı iki ülke arasındaki ticaretten para kazanıyor. Buradan daha da ciddi yatırımlara geçebiliriz. Türkiye, Bulgaristan'ın Doğu ve Uzak Doğu ile bağlantısıdır. Aynı zamanda NATO'ya üyeliğimizde önemli rolü var. Bundan dolayı da Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türk iş adamlarının Bulgaristan'da yaptığı yatırımlar ülkenin ekonomisinde önemli bir yeri kapsıyor. Tekstilden inşaata, gıdadan cam sanayine kadar her alanda yatırımlar yapan Türk iş adamları, Bulgaristan'ın yakın, enerjinin ve iş gücünün ucuz olmasını büyük avantaj olarak görüyor. Şişecam'ın Tırgoviç'te kurduğu dev cam fabrikası ise hem Türkiye'nin hem de Bulgaristan'ın gururu. 220 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen 1000 dönüm üzerine kurulu fabrikanın ev cam eşyası üreten bölümü 3 aydır faaliyet gösteriyor. Burada üretilen binlerce cam eşya başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Geçmişte ekilen kin tohumlarına ve yaşanan tüm acılara rağmen demokrasi sayesinde halklar arasındaki barışın nasıl sağlandığını ve bu sayede bir ülkenin neler kazandığını anlatmaya çalıştık. Bulgaristan'da artık tek bir güç hakim, demokrasi. Bir zamanlar kovulan, inkar edilen Türkler şimdi hem hükümette hem de yerel yönetimlerde söz sahibi. 15 yıl önce savaşın eşiğinden dönen Türkiye-Bulgaristan bugün iyi ilişkiler içerisinde. Türk şirketlerinin yaptığı büyük yatırımlar Bulgaristan ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. İnsanlar artık aralarındaki farklılıkları değil, onları bir arada tutacak ortak değerleri önemsiyor. Herkes daha iyi bir yaşam için Avrupa Birliği diyor. Ayrımcılık üzerine siyaset yapıp ülkeyi eski karanlık günlere götürmek isteyenleri kimse ciddiye bile almıyor.